give it to me like. Sevgili bisiklet ve doğa sever arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle incelemesini yapacağımız ürün Cyplus M1 marka GPS destekli bisiklet bilgisayarı. Bu ürün bu aralar bisiklet camiası içerisinde revaçta olan bir ürün. AliExpress'te çok uygun fiyata alabileceğiniz ve kullanırken de tüm verileri çok detaylı olarak görebileceğiniz bir bisiklet bilgisayarı. Gelin şimdi hep beraber bu ürünün kutu açılımıyla birlikte incelemesine başlayalım. Elimdeki parça Z1 bisiklet gidon aparatı. Hemen kutusundan çıkarttığımızda normal, standart gidona takılan taşıma aparatı. Plastik bir parça fakat çok sert bir plastik. Hani kolay kolay herhangi bir deformasyona uğramayacak bir parça. Hemen alt tarafındaki vidalar yardımıyla daha sonradan alacağınız bisiklet ön farını da bunun alt kısmına çok rahatlıkla takabilirsiniz. Diğer kutunun açılımına baktığımızda yine içerisinden bir adet Cyplus M1 bisiklet bilgisayarı. Onu dış darbelerden korumak için silikon bir dış kabı. Yine ortadaki gidon boğazına bağlantı yapmak için kullanılabilecek bir aparat ve onun gidona rahatlıkla bağlanmasını sağlayacak bir silikon aparat. 3 tane bu bağlantıyı sağlamak için çok sağlam bağlantı aparatları ve bir adet de Type-C şarj kablosu çıkıyor. Cihazın incelemesine geçtiğimizde hemen alt kısmında 3 adet düğme görüyoruz. Bu 3 adet düğmeden en sol taraftaki cihazı açıp kapatmak için kullanılan bir düğme. Aynı zamanda da sürüşü başlatıp duraklatmak için de kullanıyorsunuz. Ortadaki düğmeye uzun süreli basılı tuttuğunuzda sürüş kaydınızı hafızaya kaydediyor. Diğer taraftaki en sağdaki düğme ise ekrandaki veriler arasında dolaşmak ve aynı zamanda cihazın setup'ını yapmak için kullanılıyor. Cihazın ekranını incelediğimizde hemen sol üst köşede saati görüyorsunuz. Onun hemen yanında GPS bağlantısının aktif olduğunu gösteren bir işaret mevcut. Hemen onun yine sağ tarafında Bluetooth bağlantısı. Onun sağ tarafında havanın sıcaklık derecesi ve bataryanın durumunu gösteriyor. Hemen alt kısma indiğimizde anlık hız göstergesi. Hemen onun altında tur süresi. En altta da şu an için toplam tur içerisinde kaydettiğimiz mesafeyi göreceğiz. Şu alanda sensörleri kullandığımızda sensör bağlantıları yapıldıktan sonraki verileri göreceksiniz. Peki buradaki veriler ne olacak? Hemen ekranın sol tarafında size gösteriyorum. Burada göğsümüze veya bileğimize bağladığımız kalp izleme sensörüyle nabzınızı, hemen altında yine sensörleri kullanarak, kadans sensörünü kullanarak alacağımız veriyi, kadansı göreceksiniz. Hemen altında da yine kadans sensöründen elde edilen verilerle gücü görebiliyorsunuz. Yine sizlere videonun başında bahsettiğim gibi şu alt kısımdaki sağdaki tuşla ekrandaki verileri değiştirebiliyoruz. Ekranımızın ilk açıldığında tur zamanı ve kat edilen mesafe vardı. Bir kez bastığımızda yükseklik, altimetre menüsü. Tekrar bastığımızda cihazı kullanmaya başladığımız günden itibaren ki toplam mesafemiz ve çıktığımız eğimin yüzde olarak derecesini gösteriyor. Tekrar bastığımızda avaraj hız olarak burada görüyorsunuz. Tekrar bastığımızda maksimum hızınızı görüyorsunuz sürekli. Tekrar bastığımızda da anlık o an hangi hızdaysanız o hızınızı görebiliyorsunuz. Sensörleri incelediğimizde de 2 adet sensör var. Yine kadans sensörü ve hız sensörü. Şimdi arkadaşlar bu cihazı eğer ki hız sensörüyle kullanmayıp sadece cihaz olarak kullanırsanız zaman zaman GPS bağlantısında sorun oluyor. Yani düz yolda giderken
hızınızı çok rahatlıkla görüyorsunuz. Fakat aniden bir rampa inmeye başladığınızda anlık hızınızın göstermesi yaklaşık 3 ile 7 saniye arasında değişebiliyor. Yani bir bekleme süresi sonrasında tekrar anlık hızınızı göstermeye başlıyor. Veya çok hızlı gidiyordunuz, bir anda yavaşladınız ve rampa çıkmaya başladınız. Hızınız yaklaşık 3, 5, 7 saniye civarında ekranda değişmiyor. Daha sonrasında GPS bağlantısını tekrar kurarak hızınızı anlık olarak gösteriyor. Şimdi bu durumda sensör kullanmak anlık hızınızı anında görmenizi sağlayacaktır. Bir de kadans sensörü var biliyorsunuz. Kadans sensöründe ayna kola takıyoruz. Ayna kola takılan sensörle hız sensörü arasında hiçbir fark yok. Yani siz eğer ki tek bir sensöre sahipseniz veya satın alırken bir sensör alırsanız bu sensörlerin arka pil yuvasının kenarında küçük bir anahtar var. Bu anahtarla bu sensörü ister kadans sensörü isterseniz de hız sensörü olarak kullanabiliyorsunuz. Anahtarı yukarı ittiğinizde yeşil ışığı görüyorsunuz ön yüzeyinde ve bu sensör kadans sensörü görevi yapıyor. Anahtarı aşağıya çektiğinizde ekrandaki ışık maviye dönüyor ve bu kez hız sensörü olarak kullanılıyor. Yani siz illaki ben 2 tane sensör almalıyım. Hem kadansı hem hızı görmek istiyorum diyorsunuz. Fakat bazı arkadaşlar tek sensör alıp bunu isterse kadans, isterse speed sensör olarak kullanabilirler. Evet, yine ekranın sol tarafında gördüğünüz gibi Bluetooth bağlantısıyla Xos uygulamasına bağlanıyorsunuz ve bütün verilerinizi yol bilgisayarı turu bitirdiğinizde bu uygulamaya gönderiyor. Peki bu uygulama aynı zamanda Strava ile de eşleşebiliyor. Sizin verilerinizi Strava'ya da direkt olarak atabiliyorsunuz. Bu bağlantıda herhangi bir sorun yok. Bluetooth bağlantısı gayet güçlü. Zaten üzerinde tahmin ediyorum 5.0 Bluetooth'la geliyor cihaz. Bağlantılarda hiçbir kopma veya problem yaşamıyorsunuz. Dediğim gibi hem Strava ile hem de Xos uygulamasıyla iyi bir şekilde organize olarak çalışıyor. Cihazımızın kendi içerisinde 16 MB'lık bir hafızası var. Yaklaşık 70-80 kilometrelik 8-9 tane turu rahatlıkla kendi hafızasında saklayabiliyor. Tabii siz bunları günlük olarak Xos uygulamasına turu bitirdiğinde otomatik olarak attığı için cihazda durmasının da çok bir anlamı yok. Yani oradan da hemen silebilirsiniz. Bu 16 MB'lık alan çok fazlasıyla size yeterli oluyor. Başta da söylediğim gibi cihaz Type-C şarjla geliyor. Yaklaşık pil kapasitesi kullanmadığınızda 150 saati buluyor. Sürekli kullanımda da hem GPS hem de Bluetooth bağlantısıyla birlikte yaklaşık size 30 saatlik bir kullanım süresi sağlıyor. Sevgili izleyenler, cihazımızı aynı zamanda yağmurlu havalarda çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. IPX6 su geçirmezlik özelliğine sahip bir cihaz. Hem bisikletinizi yıkarken hem de aşırı yağmurlu havalarda çok güvenli bir şekilde bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar, cihazımızın teknik özelliklerine baktığımızda da 2.9 inçlik bir ekrana sahip. Ekran gündüz tam düz pozisyonda da olsa çok net olarak gözüküyor. Aynı zamanda gece sürüşleri için de alt kısımdan 3 LED ile ekran aydınlatması mevcut. Ekranın görüntü kalitesinde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Boyutlarına baktığımızda yaklaşık 9 santime 5.3 santimlik bir ölçüsü var. Ağırlığı da 77,5 gram. Yine 35 ve 40 saat olarak tahmini bir kullanım süresi var. İçerisinde 16 MB'lık kendi hafızası olduğunu söylemiştik. Batarya kapasitesi de 1100 mAh. Gayet yeterli. Type-C ile şarj ediliyor. GPS bağlantısı gayet kuvvetli. GPS bağlantısında 3 uyduyu kullanıyor ve bu yüzden kesilme çok fazla olmuyor. IPX6
su geçirmezlik özelliğine sahip olduğunu söylemiştik. Sensör olarak da 4 tane sensör kullanıyor. Hem hız sensörü hem kadans. Aynı zamanda kalp ritmi sensörü ve power metre. Bluetooth 5.0'la geldiğini söylemiştik. Yine kendi datalarını otomatik olarak hem Strava'ya hem de Training Peaks'e otomatik olarak senkronize edebiliyor. Kullanım dili de İngilizce. Evet, gidon aparatına bağlantısını yaparken de hemen arka kısmında standart bağlantı yeri mevcut. Gidon aparatının üst kısmına yan olarak bırakıp çevirdiğinizde çok rahatlıkla gidon aparatına bağlantısını yapmış oluyorsunuz. Ve bisiklet gidonu üzerinde de gerçekten çok şık bir görüntü sağlıyor. Evet sevgili izleyenler, peki cihazımızın ayarlarını nasıl yapıyoruz? Şimdi bu konuyu da detaylı olarak anlatalım. Hemen videonun en başında sağ taraftaki düğmeye uzun süreli bastığımızda setup ayarlarına girdiğimizi söylemiştik. Hemen C2 ekrana geldiğinde burada hız ve kadans sensörünü eşleştiriyorsunuz. Otomatik olarak kendisi eşleşmeyi yapıyor. Tekrar bastığınızda bisikletinizin ölçüsünü giriyorsunuz. Bu ölçü lastik ebatının yazdığı yerde mevcut. Oradan bakarak bu ölçüyü çok rahatlıkla buraya girebilirsiniz ki hızınızı doğru olarak göstersin. Hemen C4'e geçtiğimizde saat ayarını yapıyoruz. Tekrar bastığımızda C5 anlık hızımızın kilometre veya mil cinsinden gösterilmesini sağlıyor. Bu ayarı da buradan yaptıktan sonra C6'da şurada küçük bir santigrat işareti yanıp sönüyor. Görüp göremediğinizi tam olarak bilmiyorum. Bunun da hava sıcaklığını santigrat ya da Fahrenheit olarak değiştirmenize yarıyor. Tekrar bastığımızda C7 fabrika ayarlarına dönüş yapıyor. Tekrar bastığınızda da C8'de toplam mesafeyi sıfırlıyorsunuz. Bu şekilde ayarlarınızı yapabilirsiniz çok rahatlıkla. Evet sevgili izleyenler, sizden ricam videoyu beğenip aynı zamanda kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Destekleriniz çok önemli benim için. Öncelikle hem abone olduğunuz için hem de videoyu beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Cihazımızın incelemesi bu şekilde sona erdi. Kullanımı çok kolay, fiyatı uygun, AliExpress'ten çok rahatlıkla getirip alabileceğiniz ve çok zevkle kullanabileceğiniz bir yol bilgisayarı. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize kazasız belasız zevkli sürüşler diliyorum.